Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber dün canlı yayında yapmış olduğumuz Bitcoin analizinden sonra kısa vade için nasıl bir hareketlilik gerçekleşti ve XRP AVAX üzerindeki değişimleri de sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ve gelin dün canlı yayında neler söylemişiz, Bitcoin'de kısa vade için oluşabilecek durumu nasıl özetlemişiz, İsterseniz onu bir izleyelim. Burada nasıl bir hareket yapısı görebilirim diye düşünüyorum. Tabii ki de bu haftalıkta kırdığı seviyenin test edilmesi benim için gayet doğal. Bu seviye neresi? 109-108 bölgesi arkadaşlar. Bunun altına da biraz sarkabilir. Ama benim için artık şu bölge gerçekten bu fiyatın tutulabileceği evrenin olduğunu düşündüğüm yer. Neresi? Tam da şu alan. Yani bu bölümün altı, burası. Fiyat burada kaldığı sürece de benim için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, analiz karşınızda. Trump'ı tanımıyorum veya Trump'a yakın kişileri de tanımıyorum. O yüzden Trump'ın bugün Avrupa Birliği'ne karşı %50'lik bir ek gümrük vergisi uygulamasından bir haberdim. O yüzden buradaki düşüşü haberlerden önce bulmuş olmak benim için gerçekten büyük bir mutluluk. İndikatörler ve haberlerden nasıl 2-3 adım önde olduğumuzu aslında sizlere bu şekilde göstermeye çalıştım. Şimdi gelin Bitcoin'de bundan sonra nasıl bir durum gerçekleşebilir? Biraz bunları konuşalım. Bakın, dün söylemiş olduğumuz hareketli yapısı net bir şekilde gerçekleşti ve şuradaki bölümü 4 saatliklerde kapanış bazlı olarak görmememiz gerekiyor demiştik. Yani bunun altında fiyatlar görüldüğü takdirde bizim için biraz daha sıkıntılı bir dönem olabilir demiştik. Ve bunun alt bandıyla üst bandı, fiyat burada kaldığı sürece benim için sıkıntı yok. Burası bu yükselişin aslında bir düzeltmesi olarak düşünmüştük ve bundan sonra bir çıkış hareketi buralara kadar gerçekleşebilir. Bizim şimdi burada takip etmemiz gereken seviye şudur. Bunun üstünde 4 saatlik kapanışlar yapmaya başlayacağız ve günlük kapanışlarımız da bunun üstünde gelecek mi? Önemli konu bu. Fiyatın buralarda arkadaşlar belli bir şekilde yükselip tekrardan burayı test etme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani bu çıkış hareketiyle beraber tekrardan bir düzeltme yaşayacağız ve buralardaki kalıcılık o zaman bizim için daha önemli olacak ve buralardaki kalıcılığın sağlanmasıyla beraber yeni bir yukarı atak başlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada çok önemli bir desteğimiz var. Bakın, gene geldi, trende çok güzel bir şekilde tepki alarak yükseldi buradan ve Bitcoin için artık şu yükselen yapının üstünde 4 saatlik kapanışlar görmemiz lazım. Muhtemelen gelecektir diye düşünüyorum. Ve buradaki bu yükseliş hareketi aslında şuradaki yükselen yapının bir düzeltmesinden sonra oluşan harekettir. Ve buradaki Fibonacci düzeltme seviyesinde 382.05 bölgesinin altında herhangi bir kapanış görmediğim için aslında bu gayet doğal bir düzeltmedir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu geri çekilme doğal bir geri çekilme olarak nitelendirilebilir benim adıma. Bakın, burada önemli seviyemiz artık bizim için 109.500 ve bu bölümün üstünde kalacak olan 4 saatlik mumlar tekrardan bu bölümün altına biraz buradaki gibi fitiller gösterse de 236 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece Bitcoin'de pozitif bir atak ihtimali bana biraz daha yüksek geliyor. Buralar biraz daha arkadaşlar yüksek volatilitenin yaşanacağı yerler. O yüzden ani inişler, ani çıkışlar olacaktır. Çünkü fiyat bayağı yükseldi ve aslında yeni bir volatiliteye hazırlanıyor diye düşünüyorum. Burada biraz ara ara güzel satışlar olsa da buradaki düşüş hareketi kanal kırılmadıkça 382.05 bölümünün, yani buranın altında herhangi bir şekilde bir fiyat görmediğim takdirde benim yukarıya daha çok ikna olduğumu söyleyebilirim. Buradan gelin kısaca bir Tether dominansına bakalım. O bizim için önemli. Dün konuşmuştuk. Bakın, bu bölümün altı buralarda kalıcılık sağlandığı takdirde şu kutunun altına inmesiyle beraber 4'lere kadar bir hedefi olabileceğinden bahsetmiştik. Buradaki yükseliş eğimi de evet bir start verdi ve başladı. Ama devamı gelecek mi? Önemli konu bu. Yani burada biraz fiyat kalıp şuradaki gibi biraz kalıcılık sağladıktan sonra yeni bir atakla aşağı inme ihtimali var diye düşünüyorum. Bunun oluşmaması için bir kere burada oluşacak bu geri çekilmeden sonra yeni bir sert atak, yani bu bölümün üstünde çıkacak bir fiyat görmem gerekir benim dominansta arkadaşlar. Buradaki geri çekilmeyi planlıyoruz. Bu da haliyle Bitcoin'in yükselmesine sebep olacak bir durumdur. Ve bu tekrardan 4.43'lere kadar bir geri çekilme yaşadığında Bitcoin'de bir yükseliş hareketi göreceğiz. Yukarıda bakın 4.75 bölgesi hala bizim için düşen bir yapıda kanalın
direnç noktalarını gösteriyor. O yüzden buradaki bu yükselişi biz çok kısa bir şekilde dahi görsek bu bölümlerden yeni bir direnç yapısı oluşabilir. Şu an hala bu durum gerçekleştiğini sanmıyorum. Sebebi çünkü bu çıkışın bir düzeltmesi olacak ve biz bu bölgede arkadaşlar belli bir konsolide geçireceğiz. Bu konsolidasyondan sonra çıkış hareketi, yani şu ana temadaki bu yükseliş hareketi 4.75'lere kadar gelmesi Bitcoin'i yaklaşık olarak 102.000 bölgesine kadar geri çekebilir arkadaşlar. O yüzden bizim bu bölümdeki akümülasyon, konsolidasyon, bu bölümü iyi incelememiz lazım ve bu bölümdeki yeni çıkan hareketle şu alttaki görmüş olduğunuz 4.37 bölgesini kırdıktan sonra fiyatlarda sert bir yükseliş göreceğiz diye düşünüyorum Bitcoin özelinde. Ama bu konsolidasyonu biraz takip edeceğiz kısa vade için. Buralardaki hareket yeniden yukarı yönlü bir hareket olarak startını alırsa eğer bizim için yukarıdaki hedefler belli. 102.000 bölgesi bizim için Bitcoin'de bir destek olabilir ve arkadaşlar buranın kırılmasıyla da 118-125 bin dolar band aralığını arkadaşlar şu an için kısa vadede hedefletebilirler bana. 118 bin dolar çok önemli. Bunu söyleyeyim. Oralarda belli Fibonacci denge seviyeleri var. Oralarda belki bir dirençle karşılaşabiliriz. Bu koşulların tamamı az önceki söylemiş olduğum yükselen Bitcoin haftalık trendinin üstünde kalıcılık sağlamamızla yaşanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buradan XRP'ye geçiyorum arkadaşlar. XRP'ye bakalım. Bakın XRP'yi kurguladığımız hareket seviyesi, demiştik ki burada dün bir konsolide geçirdiği süre var ve bunun üstünde hacimli çıkış ve kalıcılık görmemiz gerekir demiştik. Bu bölümden aslında çıkışı göremezsek eğer bu bölüme doğru bir düşüş hareketi gerçekleşebilir demiştik. Bakın şimdi burada aslında bir yükselen yapıyı XRP kırdı. Yani trend için kötü bir durum ve buradaki bu düşüş hareketinden sonra da arkadaşlar hızlı bir şekilde momentum kazanması lazım. Nasıl ki burada kanalın alt bandına gelip bir kırılım gösterdikten sonra kendini tekrar içine atıyordu. Bu bölümde de hemen hemen aynı pozisyonda hareket yapıları görmemiz lazım. Bunu yaşayabilirsek eğer, burada kalıcılığı sağlarsak yukarıdaki hedeflerimiz bizim için geçerliliğini korur. Ama bu bölümden arkadaşlar, bakın burası çok kritik bir yer. Bu bölümden yukarıya yönlü hafif bir çıkış yapıp yeniden bu kutunun üstünde bir hareket göremezsek XRP'deki derin hareketler bu şekilde bizi 2.10'lara 2.05'lere kadar geri çekebilir. Burada arkadaşlar XRP'de hala sert bir hacim yukarı yönlü veya aşağı yönlü başladı diyemiyoruz. Sebebi hala bu bölgenin içindeyiz. Bir akümüle bölgesindeyiz. Kısaca biz buraya ne diyoruz? Çöp bölge. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu alanın içinde yukarı mı çıkacak, aşağı mı düşeceği çok fazla konuşmaya gerek yok. Hacimli bir çıkış yönü görmek bizim için daha temiz bir yön bulma açısından faydalı olacaktır. Yani arkadaşlar kısaca bizim 2 dolar 45 sent üzerinde 4 saatlik kapanışları en azından birkaç mum görmemiz gerekiyor ki XRP'deki 2.83 hedefine doğru gelişebilecek olan son atağın bizim için başladığını konuşabilelim. Ama burası gerçekleşmediği sürece 2.25'lerin altında kalıcılık görürsem 2.03'e kadar gelebilecek bir hareketi kurgulayabilirim diye düşünüyorum. Bakın bu bölümlerde de zaten fiyatlar gayet net bir şekilde kendi destek direnç bölgelerini gösteriyor. Buraya kadar bir geri çekilme normal olabilir. Tabi bu kadar geri çekilme Bitcoin'in de çok sert düşeceğini aslında bizlere söylüyor. Ama şöyle bir durum söz konusu ki biz biraz daha pozitif yönlerdeyiz ve trendin üstünde tutunuyoruz. Kaybettiğimiz seviye Bitcoin'de 107.000 olursa tabii ki de bizim 95-90 tabii ki de bizim 102.000 ila 96.000 aralığına kadar bir geri çekilmemiz oluşabilir. Adım adım gideceğiz. Kritik yerlerdeyiz. Belli destek bulup hacim görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi AVAX'a geçelim. Bakalım AVAX ne yaptı? Bakın dün canlı yayında konuştuğumuz bir hareket vardı ve gelin AVAX'ta ne demişiz? Kısaca bir onu izleyelim. Aşağı yönlü olabilir, yukarı yönlü olabilir ama ben pozitif bir hacim beklediğim için bu bölüme orta banda bir tepki gelebilir dedim yani. Ve bu gelen hareketlilikte de tekrardan buranın test edilmesi doğaldır. Fiyat böyle hareket eder zaten. Eğer ki bu gerçekleşmediği takdirde de fiyat buralarda kalıcılık gösterirse kanal üst bandı 30 dolar demiştim. AVAX'ın hedefi benim için buralarda kalıcılık sağlamasıyla 30 bölgesine çıkış olacaktır. Bakın arkadaşlar, söylemiş olduğumuz gibi buradaki çöp bölge az önce XRP'de söyledik ve buradan bir çıkış hareketi görmek istiyoruz. Çıktı, kalıcılıklar sağlandı, trend orta band geçilemedi. Eğer ki geçilse burada bu şekilde bir yapı görüp yukarı yönlü hareket edeceğiz. Ama bakın ne dedik? Buranın da bir test edilme ihtimali var. Buranın test edilmesinden sonra gelecek ivme, yaşanacak momentum bizi 25.90-26'ların üstüne taşırsa biz bundan sonra rahat bir şekilde kanalın üst bandını hedefleyebiliriz arkadaşlar.
Çöp bölgeden çıkış net bir şekilde böyle oluyor gördüğünüz gibi. Ve bu bölümün içinde inecek mi çıkacak mı konuşmak bakın bize nasıl bir şey gösteriyor. Burada çıkacak diyoruz düşüyoruz, çıkacak diyoruz düşüyoruz, çıkacak diyoruz sert hareketler. Kafa karışıyor arkadaşlar. Ama bu bölümü kapatıp daha temiz bir trende odaklanabiliriz diye düşünüyorum. 23.69 ve 24.168 bölgesinden bizim için bir destek bölgesi var demiştik. Bakın 23.69'a net bir şekilde temasından sonra fiyat gayet hızlı bir atak başlatmış. Burada arkadaşlar biraz daha bir yükselişi kurgulayabiliriz bu şekilde. Biraz daha burada kalıcılık sağlarsa şu 26 bölgesi artık bizim için çok önemli bir seviye. Bunun üstüne gelebilecek sert bir volatil hareket bizi bundan sonra AVAX'ta yukarı yönlü itme ihtimali var. Buralar kritik arkadaşlar. 23.60'lar bizim için artık net bir şekilde destek. Burayı kırdığımız takdirde aşağıda bakın kanalın alt bandı var ve bunu da güncelleyelim arkadaşlar. Yani yaklaşık 22-26'lara denk geliyor. Bu bölümlerde aslında bir destektir ama kanal orta bandını kırması bizim için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum AVAX'ta. Burada aslında biraz daha pozitif olmamızın sebebi yükselen bir trendin içindeyiz ve alt bandını kırmıyoruz arkadaşlar. Kırdığımız takdirde sıkıntı başlar. Bu da bizi 16 ile 18 bölgesine kadar geri çeker. Şu an bu ihtimalin biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü kanalın yukarısını bir daha deneyecektir orta bandı. Burayı aşamazsa bu sefer evet bizim tekrardan alt band hedeflerimiz ve ondan sonraki ana desteğimize doğru bir yolculuk başlayabilir. Arkadaşlar şimdilik kısa vadede düşündüğüm hareketler bu şekilde. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.